Değerli izleyenler, burası Myanmar sınırı, Arakanlıların yaşadığı mülteci kampı. Yaklaşık 5 gündür oradaydım ve bugün öğle saatlerinde oradan dönüş yaptım. Arakan'la ilgili izlenimlerimi birazdan sizlerle paylaşacağım ama öncesinde onlarla ilgili hazırladığım haberlerden birisini izleyelim. Kimi annesini, kimi babasını, kimi de çocuğunu kaybetti. Myanmar ordusu onlara hayatı zindan etti. Arakanlı Müslümanlar Budistlerin soykırımından kaçtı. Budistler evimize gelip bana ve kocama işkence etti. Oğlumu yaraladılar. Bize devamlı eziyet ettiler. Evlerimizin içine girip bize saldırıyorlardı. Evimize dönmek istiyoruz ama dönemiyoruz. Arakanlı Müslümanlar. Hayat onlar için 1,5 yıl önce işkenceye dönüştü. Çünkü Budistler Müslüman oldukları için onları istemedi. Müslüman Arakanlılar dini baskılara, saldırılara, işkencelere daha fazla dayanamadılar. Bangladeş'e sığındılar. Can you ask them why Myanmar army attacked them? That reason, religious. Because they are Muslim. This is the reason. They are Muslim. This is the reason. Just only they are Muslim. Çoğu evini barkını terk etmek zorunda kaldı. Birçoğu da katledildi. Katliamdan kaçanlarsa zorlu bir yolculuk yaptı. 1,5 milyona yakın Arakanlı mültecinin bir kısmı işte bu teknelerle buraya ulaşmaya çalışırken yine büyük bir kısmı da bu teknelerin yolda batması sonucu boğularak hayatını kaybetmiştir. Teknelerle Hint Okyanusu'nu aşan Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'in Cox's Bazar şehrine geldi. TGRT Haber spikeri Alper Altun Cox's Bazar'daydı. Myanmar'da Budistlerin zulmünden kaçan mültecilerin içine karıştı. Sığındıkları yerde onlar için zor bir yaşam başladı. Çünkü hiçbir gelirleri, yapacak işleri yok. İşte şu küçücük su birikintisinden balık çıkarmaya çalışan yaşlı bir Arakanlı. Çoğu tepelerdeki teneke barınaklarda yaşıyor. Arakanlı mülteciler genellikle bu tepelere yapılan barınaklarda yaşıyorlar. Türkiye tarafından 7500 bambu ev yapıldı. Bir kısmı yapılan bambu evlerde ayakta durmaya çalışıyorlar. Binlerce bambu evden bir tanesinin yapılış anı bu şekilde inşa ediliyorlar. Zor şartlar çocuklar için daha da ağırdı. Onlardan biri daha henüz 10 yaşında. Budistler ailesini katletti. Katliamdan ölü numarası yaparak kurtuldu. Can you ask him how did he came from Burma to here? Muramade kiya bol bura bediyan batay nafari moridar koy kiya fani hay namari moridar koy kiya shilo thori moridar koy la gori bishi tu kai. Budistlerin zulmüne uğradılar Myanmar'daki askerlerin, radikal Budistlerin evleri yakıldı, yıkıldı. Biz de bunları gündeme taşımıştık bundan bir sene kadar önce ve 1,5 milyon Arakanlı Müslüman vatanlarının hemen yanı başındaki Bangladeş sınırında gördüğünüz şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Karınlarını doyuruyorlar ancak orada kamplarda yaşayan erkekler kampın dışına çıkmaları yasak olduğu için çalışma izinleri de yok ve sadece işte bizlerden, dünyadan giden yardımlarla yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Evlerine girdik, onlarla konuştuk, dertlerini dinledik değerli izleyenler. İşte orada bir takım yardım kuruluşları, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi onlara ellerinden geldiğince yardımda bulunuyorlar. AFAD'ın açtığı Seyyar Türk Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği onların hasta olanlarına yardımcı olmaya çalışıyor, ameliyat ediyorlar ama durumları, gelecekleri çok net değil. Bangladeş hükümeti zaten Türkiye'nin öncülüğünde uluslararası baskı artınca onları sınırdan içeri almıştı ama bir ay sonra seçim var. 5 yıllığına aynı hükümetin yeniden iktidarda kalması büyük ihtimal ve belki de ilk icraatlardan birisi onları Myanmar'a yeniden bu kamplardan geri göndermek. Belki de Arakanlılar yeni bir katliamla baş başa kalacaklar. O yüzden Arakanlıları gündemde tutmaya, onların bu fakirliğin dibinde yaşadıkları hayatı dünya gündemine getirmeye biz de TGRT Haber olarak bu haberlerle yapmaya çalıştık. Onları gündemde tutmaya çalıştık.